Evet dostlar, çok net bir şekilde bunlar gerçekten iyi fiyatlar diyebilirim. Bir 2 ay sonra, hadi 2-3 ay sonra bu fiyatları kesinlikle arayacağız. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda daha da fazla zam gelmeden alınabilecek en iyi telefonları kısa kısa inceleyeceğiz ve 2023 yılında ilk listesi olacak. Başlamadan önce abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Listedeki ilk telefona bakmadan önce şu anda hangi telefonlar alınmaz bunlardan bahsedeyim. Uygun fiyatlarda, yani 5000-7000 aralığında Galaxy M23 artık alınabilirliğini kaybetmiş durumda. Çünkü baktığım zaman 5000-7000 aralığındayken şu anda fiyatları dramatik şekilde arttı diyebilirim. Burada gülüyorum ama gerçekten çok üzücü. M23'ü şu anda 4 GB RAM ile 7300 bandında bulabiliyoruz. Bu fiyatlara da hiçbir şekilde önerebileceğim bir telefon değil. Genel anlamda da tüm Samsung telefonlarda bir zam furyası var diyebilirim. Fakat halen alınabilir olanlar da var. Listede de yer verdim. Bir diğer alınmayacak telefon şu anki fiyatlarıyla Galaxy A52. 2-3 aydır listelerimize giren, fiyatıyla da önerdiğim bir cihazdı. Fakat şu anda fiyatları 10.000 bandına, yani 500 euro civarına dayanmış durumda. Bu noktada çok daha mantıklı telefonları bulabiliyoruz ve Poco X3 GT Xiaomi 11T'de garantili fiyatlarıyla şu anda alınmayacak durumda. X3 GT 12.000, Xiaomi 11T'de 15.000 bandında satılıyor. Yurt dışı şekilde bu iki telefonu da rahatlıkla alabilirsiniz. Ancak dediğim gibi garantili fiyatlarıyla şu an için hiç mantıklı değil. Açıkçası girişi de daha fazla uzatmadan listemizin ilk ve en uygun fiyatlı telefonuyla incelemeye başlayalım. Redmi Note 8'e dışarıdan baktığımız zaman neredeyse 3 yıllık bir cihaz olmasına rağmen halen güncel bir tasarımla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Malzeme yapısı olarak da fiyatına göre hiç fena değil. Arka kapağımızda cam, çerçevelerde de metalik görünümlü plastik bir yapıya yer verilmiş. 6.3 inçlik IPS bir panele sahip olan Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkan bu ekranda damla çentik tasarımı da kullanılmış. Görsel deneyim açısından bu ekran boyutu biraz küçük olduğundan dolayı da piksel yoğunluğu olarak daha iyi seviyede. Bu sayede de keskinlik açısından gayet başarılı. Şimdi donanım tarafına geçtiğim zaman Snapdragon'un 665 işlemcisi Redmi Note 8'de kullanılmışken bu işlemcimiz 11 nanometre mimariye sahip. Oyun performansı olarak da PUBG'de akıcı grafiklerde 30 FPS'te sabit bir oyun deneyimi veriyor. 4000 mAh'lik bir batarya ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteği Redmi Note 8'de bulunurken kutu içeriğimizden de hızlı şarj destekli adaptörümüz çıkıyor. Batarya performansı olarak 7-8 saat civarında, ekran sürelerini günlük bir kullanımda rahatlıkla alabiliyoruz. RAM ve depolama alanı olarak da 4 ve 6 GB RAM'ler, 64 ve 128 GB'lık iki farklı seçeneği de bulunuyor. Depolama biçimimizde UFS 2.1, ana kameramızda 48 megapiksellik f1.75 diyaframlı. Dostlar, ana kamerada dönemine göre çok iddialı bir sensörün kullanıldığını söyleyeyim. Yardımcı kameraları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Işık yeterli olduğunda güzel çekimler yapabiliyoruz. Ana kamera gerçekten çok başarılı. Yardımcı kameralarda fiyatına oranla iyi diyebilirim. Video kısmında da arka kameramızla 4K 30 FPS çekim yapabiliyoruz ama elektronik sabitleyicimiz sadece Full HD 30 karede çalışıyor. Video konusunda fiyatının hakkını veriyor diyebilirim. Note 8'in genel kamera performansı bu cihazı halen alınası yapan detaylardan diyebilirim. Yazılım kısmında da Android 9'la çıkan Redmi Note 8 Android 11 güncellemesini almışken MIUI 12.5'i de aldığını belirteyim ve buna rağmen cihazımızda bir yavaşlama sorunu olmadı. Halen akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Redmi Note S'te 6.43 inç boyutunda 1080'e 2400 Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip AMOLED bir panel kullanılmış ve 1100 nite varan maksimum parlaklığı da kesinlikle yeterli seviyede diyebilirim. Note S'in donanım kısmında Helio G95 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcimizle birlikte Note S PUBG'de akıcı ve dengeli grafiklerde 60 FPS, HD ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Hem de oyun tarafında yüksek performans isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir model. Kamera kısmında 64 megapiksel f1.79 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli güzel bir ana kamera kullanılıyor.
kullanılmış. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Üçüncü ve dördüncü kameralarımızda 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Note S'in ön kısmında ise 13 megapiksel f2.45 diyaframla gelen yine HDR ve yapay zeka desteğini bünyesinde barındıran güzel bir kamera bizleri karşılıyor. Video tarafında arka kamerayla 4K 30 FPS'te, ön kamerayla ise Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Redmi Note S'te 5000 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteği bizlere sunuluyor. Stereo hoparlörleri bünyesinde barındıran telefonun IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyeyim. Listemizin ikinci sırasında Note 10 Pro ekran konusunda 6.67 inç boyutunda AMOLED panele sahip olan Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekranda 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyeti de bizlere sunulmuş durumda. Parlaklık oranı olarak da 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değeriyle geliyor ve güneş ışığı altında da kesinlikle bir görme zorluğu yaşamıyoruz. Kamera kısmında ise telefonumuzda ana kameramızda 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyaframa sahip olan Samsung'un ISOCELL HM2 sensörüne yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda Redmi Note 10 Pro özellikle aydınlık ortamlarda gerçeğe yakın renkler verebilmesi ve fotoğrafların detaylarında da kayıp yaşamamamız açısından ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Ama düşük ışık performansı olarak diyafram açıklığımız biraz yüksek olduğu için özellikle daha da karanlık ortamlarda grenlenme ile karşılaşabiliyoruz, ancak genel toplamda kaliteli kareler ortaya koyuyor. Burada 4K 30 FPS ve Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Şimdi Note 10 Pro'nun ön kamerasına da bakarsak 16 megapiksel f2.2 HDR yapay zeka destekli portre modunda da fotoğraflar çekebilen güzel bir kamera bizleri karşılıyor. Snapdragon 732G işlemcisiyle geliyor. Bu işlemci günlük kullanımda sizi kesinlikle üzmez. Oyunlarda da 40-45 FPS arasında bir performans verebiliyor. Batarya performansı olarak da Note 10 Pro'da 5020 mAh'lik bir batarya bulunurken 33 Watt hızlı şarj desteği de bizlere sunuluyor. Ses performansı olarak da Note 10 Pro'da stereo hoparlörlere yer verilmiş. Samsung'un fiyat performans oranıyla iddialı modeli olan Snapdragon S20 FE'yi görüyoruz. Bu cihazla ilgili kanalda detaylı inceleme ve uzun kullanım testleri bulunuyor. Onları da kartlar kısmına tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak ekranla başlarsak Super AMOLED 6.5 inçlik 120 Hz tazeleme hızına sahip olan HDR destekli bir ekranı görüyoruz. Donanım kısmında da S20 FE'de Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. RAM tarafında da 6 ve 8 GB'lık depolama alanı olarak da 128 ve 256 GB'lık modellerinin olduğunu söyleyeyim. Galaxy A73'e baktığımızda 6.7 inç AMOLED Full HD Plus ve 393 ppi piksel yoğunluğuyla 120 Hz yenileme hızı ile birlikte gayet kaliteli bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu senenin en popüler işlemcilerinden olan Snapdragon 778G'yi burada görebiliyoruz. 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı da bu sisteme eşlik ediyor. Yonga setinden kameraya atlarsak ana kameramız 108 megapiksel Samsung üretimi. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımızda özellikle ana kamera ile çekilen fotoğraflar çok daha başarılı diyebilirim. Video konusunda 4K 30 FPS'te OIS desteğiyle beraber videolar çekebiliyoruz. A73 ile güzel videolar çıkarabileceğinizi de belirteyim. Ön tarafta da 32 megapiksel f2.2 diyaframlı bir kamerayı görürken 4K 30 FPS desteğimiz de ön kamerada bulunuyor. A73'te 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Yine kutu içeriğinden bir adaptörün çıkmadığını da söyleyeyim. Stereo hoparlörler konumlandırılmış. Android 12 ve One UI 4.0 arayüzüyle gelen A73 4 yıl boyunca güncellemeleri de rahatlıkla alacak. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucumuz telefonumuza yerleştirilmiş. Son olarak suya ve toza karşı da Galaxy A73 IP67 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi bu cihazlarla ilgili tek tek kısa yorumları yapalım. Redmi Note 8 şu anda bu piyasada kamerasıyla da ekran kalitesiyle de alınabilecek en mantıklı telefonların başında geliyor. Şu anda fiyatları 4500 bandındayken bu fiyatlarda rakipsiz bir telefon olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar eski bir model olsa da kamerası Redmi Note 11'e taş çıkartacak seviyede. Note 8'i kesinlikle küçümsemeyin. Halen alınabilecek ve iş görebilecek bir telefon diyebilirim. Note 8'in biraz daha üstünde de Redmi 10 2022'de tercih edilebilir. Bence şu anda alınabilecek en alt seviye bütçeyle sizi en uzun süre götürebilecek olan, her yönüyle de memnun kalacağınız Note S'e bakmak çok daha faydalı olacaktır. Yonga seti de kamerası da sizi kesinlikle üzmez. Evet, diğerleri gibi Note S'in de fiyatı yükseldi. Fakat halen şu piyasa şartlarında değerlendirdiğimde
alınabilecek en mantıklı telefonlardan diyebilirim. Redmi Note 10 Pro'nun da yakın zamanda detaylı bir değerlendirmesini yapmıştık. Onu da kartlara bırakacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. Açıkçası Note 10 Pro fiyat performans yönünden Note 10 S'ten de daha başarılı bulduğum bir telefon. Şu anki fiyatıyla tam olarak rakipsiz konumda. Kamerasıyla, performansıyla sizi 3-4 sene boyunca çok rahat bir şekilde götürebilecek orta segment bir telefonun hakkını tam anlamıyla veren bir cihaz diyebilirim. Bu fiyatlarda da artık Galaxy A52'ye çıkmaya çok da gerek kalmadı. Baktığımız zaman fiyat farkı bayağı yükselmiş durumda. Pek çok noktada da benzer özellikler taşıyor. Hızlı şarj, ekran kalitesiyle de Note 10 Pro A52'den üstün. Biraz daha üst segmente çıktığımızda 10.000 TL bandında artık bir telefon yok. X3 GT vardı, onun da fiyatları fırladı. Her zamanki gibi favorim olan S20 FE ise fiyatları yükselmesine rağmen fiyat performans oranını bu piyasaya rağmen halen koruyabiliyor. 2023 yılında detaylı testlerini yapacağımız videoda yakında kanalda olacak. S20 FE ile ilgili o videoyu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve listeye yeni giriş yapan ve fiyatı da absürt bir şekilde artmadığı sürece büyük ihtimalle listelerimde de artık sıklıkla yer verebileceğim Galaxy A73'ten de bahsedeyim. Özellikle bir Samsung telefon istediğinizde batarya performansıyla ve güncelleme desteğiyle en öne çıkan modellerin başında geliyor. Uyum performansı olarak da sizi bu fiyat bandında kesinlikle tatmin edecektir. Genel olarak bu videoda bütçe sınırımız en alt seviye olarak 4000, maksimumda 14.000'e kadardı. Daha üst bütçeler için, üst segment telefonlar için de ayrı bir video gelecek. Bu videoda zam gelmeden alabileceğiniz en iyi fiyat performans telefonları birlikte kısaca inceledik. Ayrıca sizin bu listede olması gerekiyordu dediğiniz bir telefon varsa görüşlerinizi yorumlarda mutlaka bekliyorum. Yine sorularınız olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. Bana destek vermek, bu videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Bu videodan bu kadar diyelim. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.